Ben Kazakistan'da doğdum, asıl Rusum. Üniversitede okudum, bitirdim. Ondan sonra yani evlendim. Bir tane çocuk var, 20 yaşında. Kazakistan'da evlendik, Türkiye'ye geldik. Çevrem hep Hristiyanlardı yani. O zaman da kiliseye giderdik, Paskalya kutlardık. Sonra evlenince eşim de Müslüman, Türkiye'ye geldik. Buraya gelince işe girdim. Benden farklı bir, herkes farklı bir din yaşıyorlardı. Bu şekilde ben İslam ile tanıştım yani ilk defa. Hayatınızda sizi İslam'ı araştırmaya yönelten bir kırılma noktası oldu mu? Yani kırılma noktası olmadı. Zaten Hristiyanlık yani hiç böyle tam yaşamadım. Yani burası gibi mesela burası mecbur Müslüman olduğu zaman 5 vakit namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekat verirsin ama Hristiyan olduğu zaman böyle bir şey yaşamadım. Yani tam Hristiyanlık yaşamadım. Türkiye'ye gelince yani buranın şartlarına, kültürüne ve dinine adaptasyon sağlarken bana İslamiyet daha yakın olduğunu fark ettim. Bu yüzden karar verdim Müslüman olmaya. Müslüman olmadan önce İslam hakkında nereden bilgi edindiniz? Ben Türkiye'ye gelince işe girdim, çalışıyordum. İş yerinde herkes namaz kılardı. Ben hep bakıyordum ne yapıyorlar diye. Araştırmaya başladım. O yüzden meslektaşlarımdan, arkadaşlarımdan İslam nedir öğrenmeye başladım. Yani araştırmaya başladım. Müslüman olmaya karar verdikten sonra, Müslüman olduktan sonra yardım aldınız mı? Kimler yardım etti? Benim yakın arkadaşlarımdan çok anlattılar Türkiye'ye geldiğimden. Ama en büyük destekçim o bana çok şey anlattı, öğretti. Namaz kılmaya, oruç tutmaya, İslamiyet için yapılması gereken her şeyi o bana öğretti. Çok uğraştı benimle. Hayatınızda daha önce eksikliğini hissettiğiniz bir şey var mıydı? Hayatınızda bakış açınızda bir değişiklik oldu mu? Bakış açımında bir değişik olmadı. Yalnızca İslamiyet kabul ettiğimden beri daha sorumlu olmaya çalışıyorum. Hem kendime hem dini karşı. Mesela vakitimde namaz kılmaya, zamanı geldiği zaman oruç tutmaya, sadaka vermeye, zekat vermeye. Duygusal olarak kendinizde değişimler görüyor musunuz? Ruh haliniz nasıl? Daha sabırlı olmak gibi farklı duygular içerisinde oldunuz, oldu mu hiç? İslam'a geçtikten sonra. Yani çok değişik görmüyorum kendimden. İslamiyet seçmeden önce bir boşlukta değilim, arayışta da değildim. Zamanla İslamiyet karşıma çıktı. Ben de araştırıp Müslüman olmaya karar verdim. Duygusal anlamında kendimden hiç değişik görmüyorum. İslam ve Müslümanlığı ile ilgili daha önce ne düşünüyordunuz? Eşimin ailesi Müslümandır. Fakat İslamiyet'e göre yaşamayan insanlardı. Eskiden benim mesela kayınpeder eski zamanda oruç tutardı. Ama polis öğrenince onu zindana atıyorlardı. O yüzden insanlar her korkmuşlar. O yüzden benim eşimin ailesi yani İslamiye göre hiç yaşamadılar. Ben de İslamiyet kolay bir din sanıyordum ama yanıldım. Fakat araştırmaya başladığım zaman İslamiyet daha zor olduğunu ve daha sorumluluk olması gerektiğini gördüm. İslamiyet beni hayal kırıklığına değil, aksine pozitif yönde şaşırttığını söyleyebilirim. Müslüman olduğunuzda çevrenizde nasıl tepkiler oldu? Benim aileden ben tepki görmedim. Bu konuda bana çok saygı duydular. Yakın çevremde eşim, arkadaşlarım çok memnun kaldılar. Çok sevindiler. Yani bu sevinç beraber yaşadık, paylaştık. Peki İslam'ı araştıran, öğrenmeye çalışan gayrimüslimlere ne önerirsiniz? Hiç bir dini karşı fanatizm beslememeleri, aksine bolca araştırıp, okuyup, gönüllerden ne ve aklarına en çok yatan dini görüşü kabul etmelerini öneririm.
Yani ben çok mutluyum. İyi ki de Müslüman oldum elhamdülillah. Namaz kılmak, oruç tutmak bu beni çok mutlu ediyor. Aslında ilk oruç tutarken ben çok korktum tutamam diye. Ama bunu da geçtik. Yani ben çok mutluyum. Peki mesela şimdi biz bu röportajı gayrimüslimler için daha çok yapıyoruz. Kendi dilinizde söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da belirtebilirsiniz. Ben Kazakistan Müslüman olduğum zaman ben Kazakistan'a giderken orada arkadaşlarım, çevrem hepsi Hristiyanlar. Müslüman oldum. Yani onlar bana bir şey anlatırken ben o zaman dedim ki bu yanlış, böyle değil. Onlar farklı anlıyorlar. Yani onlar hiçbir şey ispatlayamazsın. O yüzden ben kimseye zorla bir şey anlatmak istemiyorum. Ben bu İslam dini değiştirmek için kendim geldim. Beni kimse zorlamadı. O yüzden kimseyi zorlamak istemiyorum. Belki onlar da bu günü görecekler. Yani dini değiştirecek. Hristiyanlar Hristiyan olmak istiyorlar, kalsınlar. Müslümanlar olmak istiyorlar, kalsınlar. O yüzden ben kimseye hiçbir şey söylemek istemiyorum. Herkesin kendi tercihi ve seçimi var. Bu kadar. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Bizimle olduğunuz için.